Merhaba değerli hastalarımız. Şimdi bugün size ameliyat için nelere dikkat etmemiz gerekiyor onu söyleyeceğim. Yani tam olarak şu, benden randevu aldınız ameliyat günü için veya başka bir doktor arkadaşınızdan randevu aldınız. Ben ne zaman ameliyata hazırlanmaya başlamalıyım, nelere dikkat etmeliyim? Bir kere şöyle kabaca 10 gün önce artık yaşam tarzımızı değiştirmemiz gerekiyor. 10 gün kala artık ne yapacağız? Birincisi alkol kullanımını kesinlikle kesmemiz gerekiyor. İkincisi sigara içmememiz gerekiyor ameliyata kadar. 10 gün önce sigara bırakılmalı. Ama bazı hastalarımız diyor ki ya ben bırakamıyorum işte çok bağımlıyım ve benzeri. Onlara da diyoruz ki o zaman hani becerebildiğin kadar az içmen lazım. Bir yarım tane iç, bir tane iç. Öyle paket paket içme en azından diyoruz sigara içinde. Üçüncüsü de kanı sulandıran bazı ilaçlar var. Bunlardan uzak durmalıyız. Bunlardan en iyi bilineni aslında aspirin, koraspin. Bunların hepsi isimleri benzer. İçinde asetilsalitik asit var. Bunlar kanı sulandırıyor. Gene kanı sulandıran özel ilaçlar var. Onları da bakıp internetten bakıp ya da kendi doktorunuza sorup onları bırakmanız gerekiyor. Ama şimdi kendi kafanızdan da bırakamazsınız tabii ki. Sonuçta eğer siz doktorunuz size aspirin başlamışsa bunun bir sebebi vardır. İşte kalbinizdeki damar tıkalıdır mesela. Doktor aspirin başlamıştır. Kendi doktorunuza sormadan kan sulandırıcıları kesmiyorsunuz. Ama 10 gün öncesinden bunların kesilmiş olması gerekiyor. Ameliyat günü hasta geldiğinde ya ben bir gün önce aspirin içtim. Neden? Başım ağrıyor da aspirin içtim derse biz o ameliyatı yapamıyoruz. Sürpriz bir şekilde ameliyat iptal oluyor. Üçüncü dikkat edeceğimiz yaşam tarzı olarak da özellikle bitki çayları. Bitki çaylarını istemiyoruz. Ne var? Bu kanı sulandırdığını iyi bildiğimiz mesela kiraz tapu çayı asla istemiyoruz. Ama bu bitki çayların hepsinin böyle kendine göre artıları, eksileri var. O yüzden ben total olarak bütün hepsini yasaklıyorum. Yani ıhlamuru, ada çayı, yeşil çay, beyaz çay hepsini yasaklıyorum. Peki normal çay kahve içebilir miyiz? Evet içebiliriz. Siyah çay, Nescafe, normal bunlarla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Türk kahvesi bunlarla sorunumuz yok ama bitki çayları yasak. Hele ki böyle karışım çaylar oluyor işte çeşitli markalar altında satılan kilo verdiren bilmem ne çayı şuna karıştır. Onları kesinlikle içilmesini istemiyoruz. Bunun dışında geri kalan her şeyi yiyip içebiliriz. Bunlarla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Başka ne istiyoruz? Ameliyattan bir gün önce mümkünse ameliyat sabahı değilse bir gün önce mutlaka güzel bir duş alalım. Çünkü ameliyatlıyken özellikle burun estetiği ameliyatından sonra bu buruna koyduğumuz plastiğin ıslanmasını istemiyoruz. Vücudumuzu ayrıca yıkayabiliriz ameliyattan sonra. Saçımızı da ayrıca yıkayabiliriz ama tabii ki hastalar korkuyorlar. Birkaç gün duş alamıyorlar falan sıkıntı oluyor. O yüzden ameliyattan bir gün önce duşumuzu alalım. Hastaneye gelirken genellikle yanınıza özel bir şey getirmenize gerek yok. Ama hani illa bir şey getireyim derseniz artık hastanelerde her şey var. Sadece pijama takımınızı ve küçük bir terlik belki getirmeniz işinizi görecektir. Ameliyat öncesi başka nelere dikkat etmek gerekiyor? Hastayken ameliyat olamazsınız. Ne demek? Nezle, grip, boğaz ağrısı, bademcik iltihabı gibi üst solunum yolu enfeksiyonunuz varsa, öksürüyorsanız, balgam çıkarıyorsanız ameliyat olamazsınız. Böyle bir durumda doktorunuza haber verip şikayetlerim bunlar ben hasta oldum deyin. Doktorunuz size en doğru bilgiyi verecektir. Başka neye dikkat edeceğiz? Tansiyon bizim için önemli bir sorun. Hastamızın çoğu genç ama bazen genç yaşta da tansiyon olabiliyor. Özellikle 35-40 yaş üstü hastalarımızdan biz ara ara tansiyonlarını ölçmelerini istiyoruz. Eğer tansiyonlar yüksek çıkıyorsa 14 yani 140'ın üstünde çıkıyorsa gene doktorunuza haber vermelisiniz. Uçuk önemli bizim için. Eğer dudağınızda burnunuzun altında uçuk çıkarsa ameliyat olamazsınız. Şöyle mesela nasıl yarın ameliyatınız var. Bugün dudağınızda uçuk çıktı. Kesinlikle ameliyat olamazsınız. 2 gün önce çıkarsa yine ameliyat olamazsınız. Aslında en doğrusu eğer uçuk çıkarırsanız ameliyattan 3-4 gün önce mutlaka doktorunuza haber verin. Uçuk bizim için önemli. Ameliyata gelirken vücudunuza çıkarılabilecek her şeyi çıkartmanız gerekiyor. Bunlar daha çok takılar, işte küpeler, piercingler, işte takma diş kullanıyorsanız bunlar, lensler, bunları çıkartmak istiyoruz. Ojeler önemli bir sorun. Eğer basit bir oje ise yani asyona sığınabilecek bir oje ise onları da çıkartmanız gerekiyor. Ama günümüzde açıkçası benim de böyle çok süper detaylı bilmediğim o kadar çok bu tırnakla ilgili işler var ki
ve onlara da gerçekten böyle ciddi masraflar yapıyor hastalarımız. Onlara da ben diyorum ki çıkartmayın. Kalsın. Çok zorlanırsak biz o zaman ameliyatta değerlendiririz. Mesela ayak tırnaklarını da bazen kullanabiliyoruz. Soruyorlar mesela ojeyi niye çıkartmamız gerekiyor? Bunu da hastaların ameliyat sırasında kanındaki oksijen seviyesi ölçmek için bir saturasyon cihazımız var. Onu biz parmaklara takıyoruz. El parmaklarına takıyoruz. Diyelim ki hastanın elindeki tırnaklardan okuyamadık. O zaman da ayak parmaklarını kullanıyoruz. Hani gene okuyamazsak başka çözümler de var. Sonuç olarak basit bir oje çıkarılabiliyorsa çıkaralım. Ama o çok teknik, bir sürü para harcayarak kullandığınız bu takma tırnakları çıkartmayabilirsiniz. Bunun dışında bakıyoruz. Sabah ameliyat günü kesinlikle makyajlı gelmiyorum. Hastalar sabah ameliyathane bir geliyorlar. Full makyaj, göz makyajı, rujlar. Onları biz temizliyor muyuz? Evet. Ama tabii ki siz temizleyip gelirseniz, normal sade yüzünüze gelirseniz bizim için daha iyi olacaktır. Aşırı parfüm sıkmayalım. Bazı hastalarımız şöyle ameliyat sırasında güzel kokmak için ameliyata inmeden önce bütün parfüm üstüne boşaltıyorlar. Yani tabii ki ter kokmaktan daha iyi ama yani aşırı parfüm kokusunu da bu sefer biz hani rahatsız oluyoruz. Hasta en pahalı, en süper parfüm bütün şişeyi boşaltıyor. O kadar da değil, böyle azıcık tadımlık bir şey sıkabilirsiniz. Parfüm kokusu bizi rahatsız ediyor. Yani ter kokusu nasıl rahatsız ediyorsa çok parfüm kokusu da bazen rahatsız edebiliyor. Bazen hastalar ilaç kullanıyorlar. Yani düzenli ilaçlar kullanıyorlar. İşte şeker hastalığı var, tansiyonu var, guatrı var. Bu ilaçları kesmemeliyiz. Ve en son bu ilacı ne zaman almamız gerektiğini doktorumuza sormalıyız. İşte mesela guatr ilacı kullanıyorum doktor bey, doktor hanım, ben bunu ne zaman içmeliyim? Tansiyon ilacımı ne zaman içmeliyim diye sormalıyız. Hasta bize sormadan bütün ilaçlarını kesiyorlar. Kan sulandırıcıyı kesiyor, tansiyon ilacını kesiyor. Ne bileyim, bu sefer de ciddi sağlık sorunları oluşabiliyor. İlaçlarımızın ne zaman kesileceğini ya da ne zaman kullanılacağını mutlaka doktorlarımıza, kendi doktorumuza sormamız gerekiyor. Şimdiki aklımıza gelenler bunlar. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Çünkü biz böyle her hafta Cuma günü akşamına bunu sabitlemeye çalıştık. Her Cuma akşamı hastaların bize en çok sorduğu soruları videolarımızda yanıtlıyoruz. Ne kadar da izlerseniz o kadar öğrenmiş olursunuz. Şimdiden geçmiş olsun. Umarım her şey yolunda gidecek. Çok güzel bir buruna sahip olacaksınız. Hoşça kalın.